Ders 1. Formda kalmak ve para tasarrufu. Aynı zamanda formda kalmanın ve paradan tasarruf etmenin yollarını düşünüyordum. Herhangi bir fikrin var mı? Bu harika bir hedef. Bir seçenek, koşu veya bisiklete binme gibi açık hava etkinliklerini düşünmektir. Y kuşağına ulaşmak için etkilidirler ve her zaman çevrimiçildirler. Bu iyi bir plan gibi görünüyor. Açık hava etkinlikleri sadece zindeliği iyileştirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda doğanın tadını çıkarmak ve manzarayı değiştirmek için bir fırsat sağlar. Kesinlikle. Ayrıca, koşu veya bisiklete binme gibi açık hava etkinlikleriyle ilgili genellikle herhangi bir ücret yoktur. Formda ve aktif kalmanın bütçe dostu bir yoludur. Bu doğru. Diğer bir seçenek de çevrimiçi egzersiz sınıflarını veya fitness uygulamalarını aramaktır. Birçok platform, evinizin rahatlığında takip edebileceğiniz ücretsiz veya uygun fiyatlı egzersiz programları sunar. Bu mükemmel bir öneri. Çevrimiçi egzersizler kolaylık ve esneklik sağlar. Size en uygun zamanı seçebilir ve kendi hızınızda egzersiz yapabilirsiniz. Kesinlikle. Profesyonel rehberliğe ve çok çeşitli egzersiz rutinlerine erişmeye devam ederken spor salonu üyeliklerinden veya fitness derslerinden tasarruf edebilirsiniz. Ders 2. Beslenme ve alternatif kas grupları. Egzersize odaklanıyoruz. Peki ya beslenme? Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenin önemli bir yönüdür. Kesinlikle haklısın. Doğru beslenme genel refahımızda çok önemli bir rol oynar. Vücudumuzu doğru besinlerle beslemek önemlidir. Kesinlikle. Çeşitli meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir diyet, gerekli vitamin ve mineralleri almamızı sağlamanın anahtarıdır. Bu doğru. Gün boyunca yeterli miktarda su içerek suluk almak da önemlidir. Su sindirim, metabolizma ve genel vücut fonksiyonuna yardımcı olur. Hidrasyon gerçekten hayati önem taşır. Dikkate alınması gereken bir diğer husus ise porsiyon kontrolüdür. Aşırı yemekten kaçınmak ve sağlıklı bir kiloyu korumak için yiyecek porsiyonlarımıza dikkat etmek önemlidir. Kesinlikle. Özellikle dışarıda yemek yerken veya paketlenmiş yiyecekler yerken, porsiyon boyutlarının izini kaybetmek kolaydır. Porsiyon boyutlarının farkında olmak, daha bilinçli seçimler yapmamıza yardımcı olabilir. Beslenmenin yanı sıra egzersiz sırasında alternatif kas gruplarının önemini de unutmayalım. Uygun kas iyileşmesini sağlar ve aşırı kullanım yaralanmalarını önler. Kesinlikle haklısın. Alternatif kas grupları, her kas grubunun egzersizler arasında yeterince dinlenmesini sağlamanın etkili bir yoludur. Dengeli kas gelişimini destekler ve gerginlik veya yaralanma riskini azaltır. Bu doğru. Örneğin, bir gün üst bedeninizi çalıştırdıysanız, ertesi gün alt vücut egzersizlerine odaklanın. Bu şekilde, daha önce çalışılan kaslara iyileşmeleri için zaman verirsiniz. Kesinlikle. Kas gruplarını değiştirerek, belirli kaslara aşırı yük getirmeden düzenli olarak egzersiz yapmaya devam edebiliriz. Daha sürdürülebilir ve etkili bir fitness rutini sağlar. Her şey, genel sağlık ve fitness hedeflerimizi desteklemek için beslenme ve egzersiz arasında doğru dengeyi bulmakla ilgilidir. Her iki yöne de dikkat ederek refahımızı optimize edebiliriz. Ders 3. Benzersiz mağaza seçimleri. Her mağazanın benzersiz bir malzeme yelpazesine sahip olabileceğini hiç fark ettiniz mi? Evet,
Ben de fark ettim. Farklı mağazaların farklı müşteri ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı ilginçtir. Kesinlikle. Bize yeni ürünleri keşfetme ve keşfetme şansı veriyor. Bu iyi bir fikir. Konfor alanlarımızdan çıkmamızı ve yeni bir şeyler denememizi teşvik ediyor. Kesinlikle. Hayatımızda çeşitliliği benimsemenin önemli olduğuna inanıyorum. İşleri heyecan verici tutar ve bilgi ve deneyimlerimizi genişletmemize yardımcı olur. Bu doğru. Ayrıca, yerel işletmeleri ve zanaatkarları desteklemenin harika bir yoludur. Gerçekten de. Onlardan satın alarak topluluğun büyümesine katkıda bulunuyoruz. Ve başka yerde bulamayacağımız benzersiz ve kaliteli ürünlere rastlayabiliriz. Farklı mağazalarda alışveriş yapmanın güzelliği budur. Çok çeşitli ürünlere erişimimiz var. Kesinlikle. Yeni bir dükkana her girdiğimizde hazine avına çıkmak gibi. Tamamen katılıyorum. Hangi hazineleri bulabileceğimizi görmek büyüleyici. Ayrıca, her ürünün arkasındaki işçiliği ve yaratıcılığı takdir etmemizi teşvik eder. Kesinlikle. Satın aldığımız ürünlerin arkasındaki hikayeleri ve ilhamları öğreniyoruz. Alışveriş deneyimlerimize derinlik ve anlam katar. Kesinlikle. Öyleyse, bölgemizdeki eşsiz mağazaları keşfetmeye ve desteklemeye devam edelim. Kabul ettim. Bu bizim ve yerel işletmeler için bir kazan-kazan durumu. Kesinlikle. Yeni ve heyecan verici ürünler keşfetmeyi alışkanlık haline getirelim. Bir sonraki alışveriş maceramızı dört gözle bekliyorum. Ben de. Şehrimizdeki gizli mücevherlere gözlerimizi açık tutalım. Kesinlikle. Her zaman keşfedilmeyi bekleyen yeni ve heyecan verici bir şey vardır. Ders 4. Başarılı bir yolculuk için son ipuçları. Başarılı bir yolculuk için son ipuçlarınız var mı? Evet, biliyorum. Sahip olunması gereken önemli bir beceri uyarlanabilirliktir. Bu doğru. Farklı durumlara uyum sağlayabilmek büyük bir fark yaratabilir. Kesinlikle. İşler her zaman planlandığı gibi gitmeyebilir. Ancak esnek kalırsak, yine de harika bir yolculuk yapabiliriz. Katılıyorum. Bir yedekleme planına sahip olmak ve değişikliklere açık olmak önemlidir. Başka bir ipucu, yerel gelenek ve gelenekler hakkında biraz araştırma yapmaktır. Bu iyi bir nokta. Yerel kültüre saygı duymak, insanlarla bağlantı kurmamıza ve seyahatimizi daha anlamlı hale getirmemize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ayrıca kasıtsız yanlış anlamalardan veya suçlardan kaçınmamıza yardımcı olur. Doğru. Ve hafif paketlemeyi unutmayalım. Seyahat etmeyi çok daha kolay hale getirir. Kesinlikle. Sadece gerekli malzemeleri getirin ve gereksiz eşyalardan kaçının. Kullanışlı olan bir başka beceri de navigasyondur. Yerel ulaşım sistemini tanıyın. Bu doğru. Verimli bir şekilde nasıl dolaşacağımızı bilmek bize çok zaman ve stres kazandırabilir. Gerekirse yardım istemekten korkmayın. Yerliler genellikle arkadaş canlısıdır ve yardım etmeye isteklidir. Bu iyi bir nokta.
Yerlilerle etkileşim kurmak da bize değerli bilgiler ve öneriler sağlayabilir. Kesinlikle. En iyi gizli noktaları ve yerel cazibe merkezlerini biliyorlar. Son olarak, açık fikirli olun ve yeni deneyimleri kucaklayın. Seyahat etmek tamamen ufkumuzu genişletmekle ilgilidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Gezilerimize merak ve öğrenme isteğiyle yaklaşalım. Ders 5. İlham almak için bir toplantı planlama. Henüz ilham almak için bir toplantı planladınız mı? Henüz değil, ama planlıyorum. Yeni fikirler ve bakış açıları edinmek her zaman ferahlatıcıdır. Katılıyorum. Kendimizi yaratıcı ve ilham verici bireylerle çevrelemek, kendi yaratıcılığımızı besleyebilir. Kesinlikle. Öğrenmek ve büyümek için fırsatlar aramak önemlidir. Kesinlikle. Arzu ettiğimiz şeyi başarmış insanlara ulaşmalıyız. Bu iyi bir fikir. Deneyimlerinden öğrenmek değerli içgörüler sağlayabilir. İlgi alanlarımızla ilgili atölye çalışmaları veya seminerlere katılmak da faydalı olabilir. Doğru. Yapılandırılmış ve odaklanmış bir ortamda yeni beceri ve bilgiler kazanmamızı sağlar. Ek olarak, alanımızdaki uzmanlar tarafından yazılmış kitap veya makaleleri okumak ilham verebilir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Kitaplar bizi farklı dünyalara taşıma ve bakış açımızı genişletme gücüne sahiptir. Bu doğru. Hayal gücümüzü harekete geçirebilir ve yeni fikirleri ateşleyebilir. İlham bulmanın bir başka yolu da müzeleri ziyaret etmek veya konserlere katılmak gibi farklı sanat formlarını keşfetmektir. Kesinlikle. Sanatın ruhlarımıza dokunmanın ve duyguları uyandırmanın bir yolu vardır. Ve doğayı unutmayalım. Dışarıda vakit geçirmek inanılmaz derecede ilham verici olabilir. Bu harika bir nokta. Doğa bize güzellik, huzur ve merak duygusu sunar. Öyleyse, ilham almak için bu toplantıyı planlamayı ve yaratıcılığımızı beslemek için çeşitli yolları keşfetmeyi bir öncelik haline getirelim. Kabul ettim. Öğrenmek, büyümek ve kendimizi ilhamla çevrelemek için fırsatlar arayalım. Bunu yaparak, gelişmeye ve işimize ve hayatımıza yeni fikirler getirmeye devam edeceğiz. Yeni bulduğumuz ilhamın bizi nereye götüreceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 6. Anlamlı bildirimler. Telefonlarımızdaki bazı bildirimlerin nasıl bir anlam ifade etmediğini fark ettiniz mi? Evet, ben de bunu deneyimledim. Oldukça sinir bozucu olabilir. Kesinlikle. Demek istediğim, yararlı bilgi sağlamayan bildirimler almanın ne anlamı var? Tamamen katılıyorum. Bildirimlerin alakalı ve anlamlı olsaydı çok daha yararlı olurdu. Kesinlikle. Geliştiricilerin hayatımıza değer katan bildirimler oluşturmaya odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bildirim ayarlarımızı yalnızca bizim için önemli olanları alacak şekilde özelleştirebilseydik harika olurdu. Bu harika bir fikir. Kişiselleştirme bildirimleri çok daha etkili hale getirecektir. Ayrıca günlük olarak aldığımız çok sayıda bildirimin azaltılmasına da yardımcı olacaktır.
Bu doğru. Bazen telefonumun gerçekten ihtiyacım olmayan bildirimlerle sürekli vızıldadığını hissediyorum. İlişkilendirebilirim. Geliştiricilerin bizi bilgilendirmekle bizi bildirimlerle doldurmak arasında bir denge kurması önemlidir. Kesinlikle. Bildirimlerin kalitesini ve alaka düzeyini artırarak genel kullanıcı deneyimimizi geliştirebiliriz. Kesinlikle. Gerçekten önemli bildirimler alırsak hayatımızı daha kolay ve daha üretken hale getirirdi. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Geliştiricilerin bunu dikkate almasını ve bildirimleri daha anlamlı hale getirmesini umalım. Evet, bildirimlerin akıllı, alakalı ve gerçekten yararlı olduğu bir gelecek umalım. Kesinlikle. Telefonlarımızı kullanmayı çok daha keyifli ve verimli bir deneyim haline getirecektir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Bildirimlerin oyunlarını hızlandırma ve gerçekten değerli araçlar haline gelme zamanı. İyi dedin, Anna. Mantıklı bildirimlerle dolu bir geleceğe bakalım. Ders 7. Büyük bir akşamla kutlama ve hediye değişimi. Tatil sezonu yaklaşıyor ve nasıl kutladığımızı düşünmeden edemiyorum. Evet, yılın harika bir zamanı. Tatillerde genellikle nasıl kutlarsınız? Ailem ve ben birlikte büyük bir akşam yemeği pişiriyoruz ve hediye alışverişinde bulunuyoruz. Kulağa hoş geliyor. Büyük bir akşam yemeği pişirmek, ailenizi ve arkadaşlarınızı bir araya getirmenin harika bir yoludur. Kesinlikle öyle. Hepimiz yemeğe katkıda bulunuyoruz ve bu ortak bir çaba haline geliyor. Bu harika. Yemek pişirmekten ve yemek paylaşmaktan kaynaklanan birliktelik duygusundan zevk alıyorum. Ve hediye alışverişi takip ettiğimiz başka bir gelenek. Birbirimize olan sevgimizi ve takdirimizi göstermenin bir yolu. Katılıyorum. Hediye vermek ve almak, minnettarlığımızı ve şefkatimizi ifade etmenin anlamlı bir yolu olabilir. Kesinlikle. Düşünceli bir hediye aldığında birinin yüzündeki neşeyi görmek her zaman iç açıcıdır. Gerçekten öyle. Verme eylemi, hem verene hem de alıcıya çok fazla mutluluk getirebilir. Bu çok doğru. Tatil sezonuna ekstra bir heyecan ve sıcaklık katmanı katan bir gelenek. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Büyük bir akşam yemeğiyle kutlamak ve hediye alışverişi yapmak değerli anılar yaratır. Gerçekten de. Bir araya gelmenin, lezzetli yemeklerin tadını çıkarmanın ve birbirimize olan sevgimizi göstermenin zamanı geldi. Ders 8. TV şovları için paylaşılan bir tutku. TV şovları için aynı tutkuyu paylaştığımız için mutluyum. Harika bir konuşma konusu. Kesinlikle. En son bölümleri tartışmayı ve analiz etmeyi ve hatta birbirimize şovlar önermeyi seviyorum. Ben de. Ayrıntılara dalmak, teorileri paylaşmak ve karakter gelişimini tartışmak heyecan verici. Benzer ilgi alanlarına sahip başkalarıyla bağlantı kurabileceğimiz bir topluluğun parçası olmak gibidir. Kesinlikle. TV şovları kültürel bir fenomen haline geldi ve konuşmalar için ortak bir zemin sağlıyorlar. Ve herkes için bir şeyler var. Suç dramalarından fantezi dizilerine, her zevke uygun bir gösteri var.
İşin güzelliği bu. Farklı türleri keşfedebilir, yeni hikayeler ve bakış açıları keşfedebiliriz. Ve akış platformları sayesinde dünyanın her yerinden geniş bir şov kütüphanesine erişimimiz var. TV şovlarının nasıl geliştiği ve daha çeşitli ve kapsayıcı hale gelmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. Eğlendirme, eğitme ve hatta önemli konuşmaları başlatma gücüne sahipler. Bu doğru. Sosyal sorunları ele alabilir ve empati ve anlayışı teşvik edebilirler. Bir TV şovunun dikkatimizi çekmesi ve karakterlere duygusal olarak yatırım yapmamızı sağlaması büyüleyici. Gerçekten de. Hikaye anlatımının gücünün ve yazarların, yönetmenlerin ve oyuncuların yeteneklerinin bir kanıtıdır. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. TV şovları kültürümüzün önemli bir parçası ve ilham kaynağı haline geldi. İyi dedin, Anna. İşte favori TV şovlarımız hakkında daha ilgi çekici sohbetler. Ders 9. Ayrı yataklar. Bence ayrı yataklarımız olsaydı daha iyi olurdu. Bu şekilde kendi alanımız olacak. Anlıyorum. Ayrı yataklara sahip olmak daha fazla konfor ve kişisel alan sağlayabilir. Evet, gün boyunca üretken olmak için iyi bir gece uykusu almak çok önemlidir. Odayı kolaylık sağlamak için ayrı ayrı yerleştirilmiş 2 yatak ile düzenleyebiliriz. Bu pratik bir çözüm gibi görünüyor. Bize bireysel uyku alanları verecektir. Kişisel tercihlerimize uygun şilte ve yastıklar da seçebiliriz. Doğru. Rahat yataklar dinlendirici bir uyku için önemlidir. Ayrıca, ayrı yataklara sahip olmak, birbirimizi rahatsız etmeden farklı uyku rutinlerine sahip olmamızı sağlar. Kesinlikle. Hepimizin farklı uyku düzenleri var ve bu şekilde kendi programlarımızı koruyabiliriz. Sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzı için bireysel ihtiyaçlarımızı önceliklendirmek önemlidir. Kabul ettim. Ayrı yataklar bize ihtiyacımız olan alanı ve konforu sağlayacaktır. Ders 10. Tazelenin. Sabah toplantım var ve başlamadan önce tazelenmek istiyorum. Bu iyi bir fikir. Önemli toplantılar için elinizden gelenin en iyisini hissetmek ve görünmek önemlidir. Evet, hızlı bir duş ve bakım rutini olumlu bir izlenim bırakabilir. Profesyonelliği yansıtan uygun bir kıyafet de seçebilirsiniz. Kesinlikle. Uygun şekilde giyinmek, ayrıntılara saygı ve dikkat gösterir. Dişlerinizi fırçalamayı ve taze nefes için gargara kullanmayı unutmayın. İyi nokta. Ağız hiyenini korumak etkili iletişim için çok önemlidir. Vaktiniz varsa, toplantı gündemini de inceleyebilir ve gerekli belgeleri hazırlayabilirsiniz. Evet, iyi hazırlıklı olmak toplantı sırasında etkili bir şekilde katkıda bulunmama yardımcı olacaktır. Ve yerleşmek ve hazır olmak için birkaç dakika erken gelmeyi unutmayın. Doğru. Dakiklik profesyonellik ve başkalarının zamanına saygı gösterir. Eminim toplantıda harika iş çıkarırsın. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Desteğiniz için minnettarım. Ders 11. Hobiler ve okuma.
Başka hobin var mı Anna? İyi. Kurgu romanları okumaktan zevk alıyorum. Beni farklı dünyalara götürüyorlar ve hayal gücümü ateşliyorlar. Ya sen, John? Okumak harika. Kelime dağarcığınızı genişletmenin ve dil becerilerinizi geliştirmenin harika bir yoludur. Kesinlikle. Ayrıca, uzun bir günün ardından rahatlamak ve gevşemek için harika bir yol. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Büyüleyici bir hikayede kaybolmak gibisi yoktur. Bu doğru. Kitapların bizi farklı zaman dilimlerine ve hatta büyülü alemlere nasıl taşıyabildiğini büyüleyici buluyorum. Edebiyatın güzelliği budur. Kendi gerçekliğimizin ötesindeki şeyleri deneyimlememizi sağlar. Kesinlikle. Ve bu sadece eğlenceyle ilgili değil. Kitaplar bize değerli dersler verebilir ve bize yeni bakış açıları verebilir. Kesinlikle. Okuma ufkumuzu genişletebilir ve farklı kültürleri ve bakış açılarını anlamamıza yardımcı olabilir. Bu yüzden her zaman çeşitli yazar ve türlerden kitaplar okumaya çalışıyorum. Dünyayı daha derin bir şekilde anlamama yardımcı oluyor. Bu harika bir yaklaşım Anna. Farklı temaları ve fikirleri keşfetmek için çeşitli bir okuma listesine sahip olmak önemlidir. Kesinlikle. En son okuduğun kitap neydi John? Geçenlerde Marslı adlı bir bilim kurgu romanını bitirdim. Mars'ta geçen heyecan verici bir maceraydı. Oh, bunu duymuştum. Kulağa büyüleyici geliyor. Okuma listeme ekleyeceğim. Şiddetle tavsiye ederim. Yazar, bilim ve gerginliğini harmanlama konusunda harika bir iş çıkardı. Kesinlikle deneyeceğim. Tavsiye için teşekkürler John. Hoş geldin, Anna. Umarım benim kadar beğenirsin. Ders 12. Oda makyajı. Bir plan gibi geliyor. Odanın yenilenmesinde sana yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum, Anna. Teşekkür ederim John. Yardımınız için gerçekten minnettarım. Bir süredir odama yeni bir görünüm vermek istiyordum. Benim için bir zevk, Anna. İç tasarımdan zevk alıyorum ve alanınızı dönüştürmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu harika. Dergilerden ve çevrimiçi platformlardan bazı fikirler ve ilham topluyorum. Bu harika bir başlangıç noktası. Odanızın nasıl görünmesini istediğinize dair bir vizyona sahip olmak her zaman yararlıdır. Evet, katılıyorum. Nötr renkler ve doğal dokularla rahat ve minimalist bir stile yöneliyorum. Kulağa hoş geliyor. Rahat ve minimalist bir tasarım sakinleştirici ve davetkar bir atmosfer yaratabilir. Kesinlikle. Odamın rahatlayabileceğim ve yeniden şarj edebileceğim huzurlu bir sığınak olmasını istiyorum. Bence bu harika bir hedef. Temiz ve sakin bir ortam yaratmak için alanınızı düzenleyerek başlayabiliriz. Bu iyi bir fikir. Artık ihtiyacım olmayan bazı eşyalarım var. Bu yüzden dağınıklık daha fazla alan yaratmaya yardımcı olacak. Kesinlikle. Huzur duygusunu teşvik etmek için dağınıklıksız bir ortama sahip olmak önemlidir. Karıştırdıktan sonra, aklımdaki stile uygun mobilya ve dekorasyonlar seçmeye odaklanabiliriz.
Eğlenceli kısım bu. Vizyonunuza uyan parçaları bulmak için farklı mağazaları ve web sitelerini keşfedebiliriz. Tüm süreç için gerçekten heyecanlıyım. Nihai sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de heyecanlıyım Anna. Ödüllendirici bir proje olacak ve eminim odanızın güzel bir şekilde sonuçlanacaktır. Ders 13. Temizlik ve kontrol. Denemeye karar verirseniz, sadece yerin temizliğini kontrol ettiğinizden emin olun. Kesinlikle, John. Temizlik, özellikle yeni bir şey denerken çok önemlidir. Olası sağlık sorunlarından kaçınmak için çevrenin temiz ve bakımlı olmasını sağlamak önemlidir. Evet, tamamen katılıyorum. Ziyaret ettiğimiz veya denediğimiz herhangi bir yerde temizlik en önemli öncelik olmalıdır. Herhangi bir faaliyete başlamadan veya yeni bir yeri ziyaret etmeden önce, temizlik standartlarını değerlendirmek için 1 dakikanızı ayırın. Bu iyi bir ipucu, John. Güvende olmak her zaman üzülmektense daha iyidir. Kesinlikle. Tesislerin genel temizliğine, hijyen uygulamalarına ve durumuna dikkat edin. Ek olarak, yorumları okumak veya güvenilir kaynaklardan öneriler istemek iyi bir fikirdir. Evet, incelemeler ve öneriler bir yerin temizliği ve kalitesi hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bu doğru. Diğer insanların deneyimleri karar verme sürecimizi yönlendirmeye yardımcı olabilir. Temizlikle ilgili endişeleriniz varsa, soru sormaktan veya açıklama aramaktan çekinmeyin. Kesinlikle. Bilinçli bir karar vermek için gerekli tüm bilgilere sahip olmak önemlidir. Temizliğe öncelik vererek, nereye gidersek gidelim güvenli ve keyifli bir deneyim sağlayabiliriz. Ders 14. Kalış süresi. Bu harika bir soru Anna. Kalış süresi koşullara ve kişisel tercihlere bağlı olarak değişebilir. Evet, belirli bir yerde ne kadar süre kalmayı veya bir aktiviteye katılmayı planladığınızı düşünmek önemlidir. Örneğin, seyahat ederken, kalış süresi mevcut zaman, bütçe ve istenen deneyim gibi faktörlere bağlı olabilir. Bu doğru. Bazı insanlar birden fazla varış noktasına daha kısa yolculukları tercih ederken, diğerleri tek bir yerde daha uzun konaklamaları tercih edebilir. Kesinlikle. Daha kısa geziler, birden fazla yeri ziyaret etmenize ve çeşitli kültürleri ve cazibe merkezlerini deneyimlemenize izin verebilir. Öte yandan, daha uzun süreli konaklamalar size belirli bir yere daha derin bir dalma sağlayarak, onu daha kapsamlı bir şekilde keşfetmenize olanak tanır. Konaklamanızın amacını da göz önünde bulundurmaya değer. Bir iş gezisi ise, süre toplantıların veya konferansların uzunluğuna göre belirlenebilir. Bu iyi bir nokta. Yolculuğun amacı kalış süresini etkileyebilir. Benzer şekilde, aktivitelere veya hobilere katılırken, kalış süresi kişisel tercih ve müsait zaman gibi faktörlere bağlı olabilir. Evet, bazı aktiviteler daha kısa bir zaman taahhüdü gerektirebilirken, diğerleri tam olarak zevk almak ve katılmak için daha uzun süreler gerektirebilir. Sonuçta, kalış süresi bireysel koşullara ve tercihlere dayalı kişisel bir karardır. Bu doğru. Çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak ve hedeflerinize ve ilgi alanlarınıza uygun bir süre seçmek önemlidir.
İster kısa bir ziyaret, ister uzun süreli bir konaklama olsun, anahtar zamandan en iyi şekilde yararlanmak ve anlamlı deneyimler yaratmaktır. Ders 15. A stratejisi. Kesinlikle. Etkinlikte bazı harika bağlantılar kurdum. A stratejiniz neydi? Bu harika. A stratejim birkaç temel unsuru içeriyordu. Lütfen paylaşın. Senin için neyin işe yaradığını duymak isterim. Öncelikle kendimi ve mesleki geçmişimi kısaca tanıtmak için bir asansör sunumu hazırladım. Bu akıllı bir yaklaşım. İyi hazırlanmış bir asansör sahası, güçlü bir ilk izlenim bırakabilir. Ayrıca bağlantı kurmak istediğim belirli kişilerin bir listesini yaptım ve geçmişlerini araştırdım. Önceden araştırma yapmak ilginizi gösterir ve anlamlı sohbetler yapmanıza yardımcı olur. Etkinlik sırasında diğerlerini aktif olarak dinledim ve diyaloğu teşvik etmek için açık uçlu sorular sordum. Aktif dinleme, bağlantılar kurmak ve başkalarının bakış açılarını anlamak için hayati önem taşır. İletişim bilgilerini paylaştığımdan ve daha sonra kişiselleştirilmiş e-postalarla takip ettiğimden emin oldum. İlişkileri beslemek ve insanların radarında kalmak için takip etmek çok önemlidir. Son olarak, ağımı genişletmek için ilgili atölyelere katıldım ve grup tartışmalarına katıldım. Bu harika bir strateji. Faaliyetlere katılmak, benzer düşünen profesyonellerle tanışmanızı sağlar. Ders 16. Sorular hoş geldiniz. Hoş geldim. Herhangi bir sorunuz varsa bana bildirin. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Yardım etme isteğiniz için teşekkür ederim. Sorun değil. Öğrenme yolculuğunuzu desteklemek için buradayım. Çok naziksiniz. Açıklamaya ihtiyacım olursa kesinlikle ulaşacağım. Anlamadığınız bir şeye rastladığınızda soru sormanızı öneririm. Bunu aklımda tutacağım. Öğrenme sürecini kolaylaştırmak için soru soracak birine sahip olmak. Kesinlikle. Soru sormak anlayışı derinleştirmeye yardımcı olur ve karışıklığı giderir. Basit veya basit görünseler bile soru sormam sorun olur mu? Tabii ki. Öğrenme söz konusu olduğunda aptalca sorular yok. Bu güven verici. Bazen sormakta tereddüt ediyorum. Çünkü çok açık olabileceğinden endişeleniyorum. Bunun için endişelenme. Soru sormak merakınızı ve öğrenmeye olan bağlılığınızı gösterir. Teşvik için teşekkür ederim. Gerektiğinde açıklama istediğimden emin olacağım. Bu ruh. Unutmayın, öğrenme bir yolculuktur ve sorular bunun önemli bir parçasıdır. Desteğiniz ve rehberliğiniz için teşekkür ederim. Öğrenme sürecime daha fazla güvenmemi sağlıyor. Bunu duyduğuma sevindim. İyi çalışmaya devam edin ve yardıma ihtiyacınız olduğunda sormaktan çekinmeyin. Ders 17. Uygulamalarda iyi şanslar. Anna, yeni işlere başvurduğunu duydum. Süreç nasıl gidiyor? Zorlu oldu. Ama pozitif kalıyorum. Birkaç başvuru yaptım ve şimdi cevap bekliyorum.
Bunu duymak harika. Başvurularınızda size iyi şanslar diliyorum. Teşekkür ederim John. Desteğiniz için minnettarım. Benim için çok şey ifade ediyor. Sen yetenekli ve çalışkan bir insansın, Anna. Yakında doğru fırsatı bulacağınıza eminim. Ben de öyle umarım. Rekabetçi bir iş piyasası. Ancak becerilerime ve ilgi alanlarıma uygun bir pozisyon bulmaya kararlıyım. Odaklanın ve özgeçmişinizi ve kapak mektuplarınızı parlatmaya devam edin. Eminim çabalarınız karşılığını alacaktır. Yapacağım. John. Ayrıca görüşmelere hazırlanıyorum ve ilgilendiğim şirketleri araştırıyorum. Bu akıllı bir yaklaşım. İyi hazırlıklı olmak görüşmeler sırasında güveninizi artıracaktır. Kesinlikle. Teşvik ettiğin için teşekkürler John. Birinin beni tezahürat etmesi motive edici. Tüm desteği hak ediyorsun, Anna. Yeteneklerine inanıyorum ve elimden geldiğince yardım etmek için buradayım. Ders 18. Yolculuk paylaşımı hizmeti. Anna, hiç araç paylaşım hizmeti kullandın mı? Evet, aldım. Özellikle acelem olduğunda veya tanıdık olmayan yerlere seyahat ettiğimde oldukça kullanışlı. Kulağa uygun geliyor. Tam olarak nasıl çalışır? Yolculuk paylaşımı uygulamasını telefonunuza indirip bir hesap oluşturmanız ve ihtiyacınız olduğunda yolculuk talebinde bulunmanız yeterlidir. Kullanımı güvenli midir? Yolculuk paylaşımı hizmetleri hakkında bazı karışık görüşler duydum. Herhangi bir ulaşım şekli gibi önlem almak önemlidir. Bir yolculuk rezervasyonu yapmadan önce sürücünün ayrıntılarını doğruladığınızdan ve yorumları kontrol ettiğinizden emin olun. Bu iyi bir tavsiye. Bunu aklımda tutacağım. Önerdiğiniz belirli sürüş paylaşımı uygulamaları var mı? En popüler araç paylaşım uygulamaları Uber ve Lyft'tir. Her ikisi de geniş bir varlığa sahiptir ve birçok şehirde güvenilir hizmetler sunar. Her iki uygulamayı indirebilir, bir hesap oluşturabilir ve hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz. Tavsiye için teşekkürler Anna. Bir sonraki seyahatim için bu uygulamalardan birini deneyeceğim. Hoş geldin, John. Etrafta dolaşmanın uygun ve genellikle uygun maliyetli bir yoludur. Sadece yolculuklarınızı önceden planladığınızdan ve yoğun saatlerde artan fiyatlara dikkat ettiğinizden emin olun. Bunu aklımda tutacağım. Rehberliğiniz için minnettarım Anna. Yeni hizmetler hakkında bilgi edinmek her zaman yararlıdır. Ders 19. Mutfakta verimlilik. Anna, mutfaktaki verimliliğimizi artırmanın yollarını düşünüyordum. Yemek hazırlığı sırasında oldukça kaotik olabilir. Tamamen katılıyorum John. Süreçlerimizi kolaylaştırmak ve işleri daha yönetilebilir hale getirmek önemlidir. Ne yapmamızı öneriyorsun? Mutfak aletlerimizi ve gereçlerimizi düzenleyerek başlayalım. İhtiyacımız olanı kolayca bulabilmemiz için her şey için belirlenmiş yerler yapmalıyız. Bu harika bir fikir, John. Her şeyi uygun yerinde tutarak, ihtiyaç duyduğumuzda bir şeyleri aramak için zaman kaybetmeyeceğiz. Kesinlikle. Şimdi, mutfak aletlerini ele alalım. Verimli çalıştıklarından emin olmak için düzenli olarak temizlemeli ve bakımını yapmalıyız. Kabul ettim. Düzenli bakım, beklenmedik arızaların önlenmesine yardımcı olur
ve bizi son dakika hayal kırıklıklarından kurtarır. Daha sonra, yemeklerimizi önceden planlamalıyız. Bu şekilde, markete birden fazla gezi yapmak yerine bir alışveriş listesi oluşturabilir ve gerekli tüm malzemeleri bir kerede satın alabiliriz. Bu akıllıca bir yaklaşım, John. Zaman kazandırır ve pişirmeye başladığımızda ihtiyacımız olan her şeye sahip olmamızı sağlar. Son olarak, pişirme görevlerini ikimiz arasında bölebiliriz. Birlikte çalışarak yemek hazırlamayı daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlayabiliriz. Daha fazla aynı fikirde olamazdım, John. İş yükünü paylaşmak süreci daha sorunsuz ve daha keyifli hale getirecektir. Kesinlikle. Mutfaktaki verimlilik bize sadece zaman kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda pişirme deneyimimizi genel olarak daha keyifli hale getirecektir. Verimlilik ve zevk arasındaki dengeyi bulmaya kararlı olduğumuza sevindim. Kendimize dikkat etmek ve sürecin tadını çıkarmak önemlidir. Kesinlikle, Anna. Yemek pişirme zevkinden ödün vermeden verimli olabiliriz. Bu değişiklikleri uygulayalım ve mutfaktaki zamanımızı daha verimli hale getirelim. Ders 20. Mükemmel kıyafetleri bulmak. Anna, farklı kıyafetlerde her zaman harika göründüğünü fark ettim. Giysileriniz için gittiğiniz özel mağazalarınız var mı? Teşekkür ederim, John. Alışveriş yapmayı sevdiğim birçok dükkanım var. Ne aradığıma ve istediğim stile bağlı. Bu ilginç. Bu kadar şık kıyafetleri nasıl bir araya getirdiğinize hep şaşırıyorum. Mükemmel kıyafetleri bulmak için herhangi bir ipucunuz var mı? İlk olarak, vücut tipinizi ve hangi tarzların sizi gururlandırdığını bilmek önemlidir. Bu şekilde, en iyi özelliklerinizi vurgulayan kıyafetler bulmaya odaklanabilirsiniz. Anlıyorum. Yani, kendi vücudunuzu anlamak ve doğal güzelliğinizi artıran kıyafetler seçmekle ilgilidir. Aynen öyle, John. Gardırobunuzda çeşitli kıyafetlerin olması da iyidir. Böylece benzersiz kıyafetler oluşturmak için farklı parçaları karıştırıp eşleştirebilirsiniz. Bu mantıklı. Çok yönlü bir gardıroba sahip olmak, her seferinde yepyeni bir kıyafet satın almadan farklı görünümler yaratmanıza olanak tanır. Kesinlikle. Ve satın almadan önce kıyafetleri denemek her zaman iyi bir fikirdir. Bu şekilde iyi oturduklarından emin olabilir ve kendinizi güvende hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bunu aklımda tutacağım, Anna. Giysileri denemek, üzerinizde iyi göründüklerinden ve hissettiklerinden emin olmak için önemli bir adımdır. Son olarak, farklı stilleri denemekten korkmayın. Moda kendinizi ifade etmekle ilgilidir. Bu yüzden eğlenin ve kıyafet seçimlerinizde maceracı olun. Bu tavsiyeyi beğendim, Anna. Yeni stiller denemek heyecan verici olabilir ve size en uygun olanı keşfetmenize yardımcı olabilir. Ders 21. Vermenin sevincini paylaşmak. Anna, dolabımdan geçiyordum ve artık giymediğim birçok kıyafetim olduğunu fark ettim. Belki onları bağışlamalısın. Bu harika bir fikir, John. Kıyafet bağışlamak, topluma geri vermenin ve ihtiyacı olanlara yardım etmenin harika bir yoludur. Yarın yaparım. Artık giymediğim tüm kıyafetleri toplayacağım ve kıyafet bağışlarını kabul eden yerel bir hayır kurumu veya kuruluş bulacağım. Çok naziksin, John. Bağışınız birinin hayatında bir fark yaratacak ve kıyafetleri alanlara neşe getirecektir. Sahip olduklarımızı başkalarıyla paylaşmak önemlidir. Özellikle de artık belirli öğelere ihtiyaç duymadığımızda veya kullanmadığımızda.
Geri vermek anlamlı bir eylemdir. Kesinlikle, John. Daha az şanslı olanlara her zaman dikkat etmeli ve onları desteklemenin yollarını bulmalıyız. Tamamen katılıyorum Anna. Bu küçük bir jest ama birinin hayatı üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Ve bağışlayabileceğimiz sadece kıyafetler değil, ihtiyacı olanlara da verilebilecek kitaplar, oyuncaklar ve ev eşyaları gibi birçok başka eşya vardır. Haklısın Anna. Vermek kıyafetlerle sınırlı olmak zorunda değildir. Başkalarını desteklemenin ve hayatlarında olumlu bir fark yaratmanın yollarını bulmakla ilgilidir. Kesinlikle. Ve vermenin fiziksel eşyalarla da sınırlı olması gerekmez. Zamanımızı ve becerilerimizi gönüllü olarak veya başkalarına farklı şekillerde yardım ederek de verebiliriz. Bu doğru. Katkıda bulunmanın ve neşeyi yaymanın pek çok yolu var. Bizimle neyin rezonansa girdiğini bulmak ve başkalarına yardım etmek için gerçek bir çaba göstermekle ilgilidir. Ve vermenin sevinci sadece alıcılar tarafından değil, aynı zamanda verenlerin kendileri tarafından da hissedilir. Güzel bir nezaket ve şefkat döngüsü. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Verme eylemi inanılmaz derecede tatmin edicidir ve bize cömertliğin ve empatinin önemini hatırlatır. Vermeyi hayatımızın düzenli bir parçası haline getirelim John. Bağışlar, gönüllülük veya diğer nezaket eylemleri yoluyla olsun. Neşeyi paylaşmaya ve dünyada olumlu bir etki yaratmaya devam edelim. Senin neyim Anna? Verme ruhunu kucaklayalım ve bir fark yaratalım. Her seferinde bir nezaket eylemi. Ders 22. Kaynatın ve pişirin. Sadece şimdi kaynatmamız gerekiyor. Kaynarken Yasemin pirinci pişirelim. Bu bir plan gibi geliyor. Kaynatma, lezzetlerin güzelce bir şekilde birleşmesini sağlar. Ne kadar kaynamasına izin vermeliyiz? Yaklaşık 30 dakika yeterli olmalıdır. Tüm malzemelere lezzetlerini karıştırmak ve geliştirmek için yeterli zaman verecektir. Harika. Kaynarken Yasemin pirinci hazırlayalım. Pişirmek için tercih edilen bir yönteminiz var mı? Genellikle absorpsiyon yöntemini kullanırım. İlk olarak, fazla nişastayı çıkarmak için pirinci durulamamız gerekir. Sonra bir tencerede suyla birleştirip kaynatacağız. Kaynadıktan sonra ısıyı azaltacağız. Tavayı kapatacağız ve su emilene kadar yaklaşık 15 dakika kaynamaya bırakacağız. Kulağa yeterince basit geliyor. Sen kaynayan tabağı kontrol ederken, pirinci durulamaya başlayacağım. Elbette, kulağa hoş geliyor. Dibe hiçbir şeyin yapışmadığından emin olmak için hafifçe karıştıracağım. Pirinci durularken, kaynamanın neden önemli bir pişirme tekniği olduğunu söyleyebilir misiniz? Kaynatma önemlidir, çünkü malzemelerin yavaş ve eşit şekilde pişmesine izin verir. Ayrıca daha sert et parçalarını yumuşatmaya ve yemeğin baharat ve baharatların lezzetleriyle demlenmesine yardımcı olur. Bu mantıklı. Bu nedenle, kaynatarak, tüm malzemelerin iyice pişirilmesini ve lezzetlerin iyi dağılmasını sağlıyoruz. Kesinlikle. Bir yemekte zengin ve karmaşık tatlar geliştirmenin harika bir yoludur. Bence pirinç pişirilmeye hazır. Tencereye ekleyeyim mi? Evet, devam et. Durulanmış pirinci uygun miktarda su ile tencereye ekleyin ve daha önce bahsettiğim adımları izleyin. Pekala, bunu yapacağım.
pirinç, kaynamış yemeği mükemmel bir şekilde tamamlayacaktır. Gerçekten de. Yasemin pirincini birlikte kaynatmak ve pişirmek, lezzetli ve doyurucu bir yemek yaratacaktır. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Kaynayan yemeğin aroması zaten ağzımı sulandırıyor. Sabır anahtardır. Lezzetler kaynadıkça yoğunlaşacak ve pirinç mükemmel bir eşlik olacak. Bugün kaynamaya ve pişirmeye karar verdiğimize sevindim. Yeni teknikler öğrenmek ve ev yapımı bir yemeğin tadını çıkarmak için harika bir yol. Kesinlikle. Birlikte yemek pişirmek sadece eğlenceli değil, aynı zamanda mutfak becerilerimizi genişletmenin harika bir yoludur. Ders 23. Haber kaynaklarını analiz etmek. Çeşitli haber kaynaklarını eleştirel bir şekilde analiz ediyor musunuz? Bence bugünün dünyasında sahip olunması gereken önemli bir yetenek. Kabul ettim. Bu kadar çok bilgi mevcut olduğundan, güvenilir kaynakları güvenilmez olanlardan ayırt edebilmek çok önemlidir. Kesinlikle. Peki, bu becerilerin öğrenilebileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Eleştirel bir zihniyet geliştirerek ve bazı stratejiler kullanarak haber kaynaklarını değerlendirmede daha iyi olabiliriz. Bu doğru. Bir yaklaşım, doğruluğu sağlamak için bilgileri birden fazla kaynakla çapraz kontrol etmektir. Evet, çapraz kontrol, haberlerde bulunan tutarsızlıkları veya ön yargıları belirlemeye yardımcı olabilir. Ek olarak, kaynağın güvenilirliğini ve yazarın niteliklerini kontrol etmek değerli bilgiler sağlayabilir. Kesinlikle. Kaynağının itibarını ve yazarın uzmanlığını doğrulamak, bilgilerin güvenilirliğini belirlemeye yardımcı olabilir. Takip ettiğimiz haber kaynaklarındaki olası ön yargıların farkında olmak da önemlidir. Evet, ön yargılar bilginin sunulma şeklini etkileyebilir ve haberleri anlamamızı etkileyebilir. Kendi ön yargılarımızın farkında olarak ve farklı bakış açıları arayarak daha dengeli bir görüş elde edebiliriz. Bu harika bir nokta. Kendimizi farklı görüşlere maruz bırakmak ve birden fazla bakış açısını düşünmek çok önemlidir. Gerçekten de. Eleştirel analiz, açık fikirli ve sunulan bilgileri sorgulamaya istekli olmayı gerektirir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Haber tüketimine sağlıklı bir şüphecilik dozu ile yaklaşmak çok önemlidir. Kesinlikle. Haber kaynaklarını eleştirel bir şekilde analiz ederek daha bilinçli kararlar alabilir ve çevremizdeki dünyayı daha iyi anlayabiliriz. Kabul ettim. Bugün mevcut olan çok miktarda bilgiyi gezinmemizi sağlayan değerli bir beceridir. Öyleyse, eleştirel analiz becerilerimizi geliştirmeye devam edelim ve güvenilir kaynaklar arayalım. Ders 24. Güvenliğe öncelik verme. Sorun değil. Güvenlik önce gelir. Herkesin refahını sağlamak için yapabileceğim başka bir şey var mı? Güvenliğe öncelik verdiğiniz için teşekkür ederiz. Endişenizi takdir ediyorum. Ayrıca herkesin güvenlik protokollerinden haberdar olduğundan emin olmalıyız. Kesinlikle. Güvenlik önlemleri hakkında net iletişim şarttır. İlgili herkese ayrıntılı talimatlar ve hatırlatmalar sağlamalıyız. Evet, bu şekilde herkes güvende kalmak için alması gereken önlemlerin farkında olacaktır.
Ayrıca açık diyaloğu teşvik etmeli ve insanların sahip olabilecekleri endişeleri veya soruları ifade etmede kendilerini rahat hissetmelerini sağlamalıyız. Bu harika bir fikir. Güvenli ve açık bir ortam oluşturmak güveni teşvik eder ve etkili iletişim sağlar. Ek olarak, düzenli güvenlik kontrolleri ve denetimleri, olası tehlikeleri belirlemeye ve bunları derhal ele almaya yardımcı olabilir. Kesinlikle. Herkes için güvenli bir ortam sağlamak için riskleri belirleme ve azaltma konusunda proaktif olmak önemlidir. Ve herhangi bir güvenlik sorunu veya tehlike fark ederse, hızlı bir şekilde çözülebilmeleri için bunları derhal bildirmelidir. Kesinlikle. Hızlı raporlama ve eylem, kazaları önleyebilir ve güvenli bir çalışma veya yaşam ortamı sağlayabilir. Ayrıca, güvenlik protokollerini anlayabilmeleri ve takip edebilmeleri için herkese yeterli eğitim ve kaynak sağlamalıyız. Evet, herkesin güvende kalacak bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak için uygun eğitim ve öğretim çok önemlidir. Güvenliğin ortak bir sorumluluk olduğunu unutmamak önemlidir. Herkes güvenli bir ortamın korunmasına aktif olarak katılmalıdır. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Herkes güvenliğe bağlı olduğunda, güvenli ve korumalı bir alan yaratabiliriz. Öyleyse, güvenliği önceliklendirmeye ve ilgili herkesin refahını sağlamak için gerekli önlemleri almaya devam edelim. Ders 25. Doğru sütü seçmek. Sadece normal süt işe yarar. Haftayı geçirecek kadar. Kulağa hoş geliyor. Normal süt çok yönlüdür ve çeşitli tariflerde ve içeceklerde kullanılabilir. Bu doğru. Birçok evde temel bir malzemedir ve gerekli besinleri sağlar. Normal süt iyi bir kalsiyum, protein ve vitamin kaynağıdır ve bu da onu besleyici bir seçim haline getirir. Ayrıca, çoğu markette kolayca bulunur, bu da satın almayı kolaylaştırır. Evet, erişilebilirlik kesinlikle bir artı noktadır. Düzenli süt yaygın ve yaygın olarak bulunan bir seçenektir. Bununla birlikte, bazı insanlar alternatif süt seçenekleri gerektiren diyet kısıtlamalarına veya tercihlerine sahip olabilir. Bu doğru. Laktoz intoleransı olan veya vegan bir diyet uygulayan bireyler için bitki bazlı süt alternatifleri vardır. Badem sütü, soya sütü veya yulaf sütü gibi bitki bazlı alternatifler, özel diyet ihtiyaçları olanlar için uygun seçenekler olabilir. Bitki bazlı süt alternatifleri çeşitli tatlar sunar ve normal süte benzer şekillerde kullanılabilir. Doğru sütü seçerken kişisel tercihleri, diyet gereksinimlerini ve kullanım amacını dikkate almak önemlidir. Kesinlikle. İhtiyaçlarımıza uygun sütü seçerek hem lezzet hem de besinsel faydalardan yararlanmamızı sağlayabiliriz. Öyleyse, şimdilik normal sütle gidelim ve hafta boyunca yetecek kadar sütümüz olduğundan emin olalım. Ders 26. Antik harabeleri keşfetmek. Eski kalıntıları keşfetmeyi düşündünüz mü? Büyüleyici ve eğitici bir deneyim olabilir. Eski medeniyetler ve mimari harikaları hep ilgimi çekmiştir. Harabeleri keşfetmek harika bir fikir gibi geliyor. Antik kalıntılar geçmişe bir bakış sunar ve bir bölgenin tarihi ve kültürü hakkında değerli bilgiler sağlar.
Bu doğru. O zamanlarda yaşayan insanlarla bağlantı kurmamıza ve yaşam tarzlarını anlamamıza izin veriyorlar. Eski uygarlıkların mimari başarılarını görmek ve yaratıcılıklarına hayran kalmak inanılmaz. Kesinlikle. Bu kalıntıların karmaşık tasarımları, işçiliği ve kültürel önemi hayranlık uyandırıyor. Antik kalıntıları keşfetmek aynı zamanda kendi kendini düşünme ve kendi modern yaşamlarımız için daha derin bir takdir fırsatı sunar. Evet, insanlık tarihinin büyük zaman çizelgesindeki yerimizi anlamamıza ve alçak gönüllülük duygusu geliştirmemize yardımcı olabilir. Ek olarak, antik kalıntıları ziyaret etmek genellikle yeni yerlere seyahat etmeyi ve kendimizi farklı kültürlere kaptırmayı içerir. Bu harika bir yönü. Ufkumuzu genişletmemizi, farklı perspektiflerden öğrenmemizi ve dünyamızın güzelliğini takdir etmemizi sağlar. Bu deneyimlere siteye ve tarihsel önemine saygı duyarak yaklaşmak önemlidir. Kesinlikle. Bu değerli kalıntıları korumak ve korumak için yürürlükteki yönergeleri veya kısıtlamaları izlemeliyiz. Öyleyse, antik kalıntıları keşfetmek ve bir keşif ve merak yolculuğuna çıkmak için bir gezi planlamayı düşünelim. Beklenti için heyecanlıyım. Tarih ve kültür anlayışımızı derinleştirecek, zenginleştirici bir deneyim olacak. Gerçekten de. Geçmişin sırlarını ortaya çıkarmak için maceramızı araştırmaya ve planlamaya başlayalım. Ders 27. İçerik ve görseller. İngilizce öğrenme materyallerimizi geliştirmeyi düşünüyordum. Daha fazla görsel içerik dahil etmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu harika bir fikir gibi geliyor. Görseller, öğrenme deneyimini daha ilgi çekici ve akılda kalıcı hale getirebilir. Dersleri geliştirmek için resimler, diyagramlar ve hatta videolar kullanabiliriz. Kesinlikle. Görseller, öğrencilerin karmaşık kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, içeriği daha çekici ve eğlenceli hale getirebilirler. Kesinlikle. Farklı öğrenme stillerine hitap etmek önemlidir ve görseller özellikle görsel öğrenenler için yararlı olabilir. Ayrıca görsel öğrenmeye daha meyilli olanlar için yararlı bir yardımcı olabilirler. Haklısın. Görselleri kullanarak, daha geniş bir öğrenci yelpazesine hitap eden çok duyulu bir öğrenme deneyimi sağlayabiliriz. Derslerimizi daha erişilebilir ve etkili hale getirecektir. Tamamen katılıyorum. Bilgileri açık ve özlü bir şekilde sunmak için infografikler ve çizelgeler kullanmayı da düşünebiliriz. Bu şekilde, öğrenciler kilit noktaları hızlı bir şekilde kavrayabilir ve bilgileri daha iyi tutabilir. Bu mükemmel bir öneri. İnfografikler, bilgileri görsel olarak çekici bir biçimde özetlemek ve sunmak için harika bir yoldur. İstatistikleri veya adım adım süreçleri içeren konular için özellikle yararlı olabilirler. Kesinlikle. Ayrıca öğrenme deneyimini daha etkileşimli ve ilgi çekici hale getirmek için sınavlar veya sürükle ve bırak etkinlikleri gibi etkileşimli öğeler de ekleyebiliriz. Bu harika bir fikir. Etkileşimli öğeler eklemek aktif katılımı teşvik edecek ve öğrenmeyi güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Dersleri daha keyifli ve etkili hale getirecektir. Böyle düşünmene sevindim. Bu görsel öğelerin uygulanmasını tartışmak için bir toplantı planlayalım. Fikirlere beyin fırtınası yapabilir ve İngilizce öğrenme materyallerimizi geliştirmek için bir plan geliştirebiliriz. Kulağa harika geliyor.
Bunu dört gözle bekliyorum. Görsel içerik şüphesiz İngilizce öğrenme kaynaklarımızı yükseltecek ve onları daha etkili hale getirecektir. Ders 28. Bilezikler. Bilekliklerinin bugünlerde oldukça popüler olduğunu fark ettim. Hiçbir tane giymeyi düşündün mü? Bu iyi bir fikir gibi geliyor. Koleksiyonuma eklemek için yeni bir aksesuar arıyorum. Bilezikler şık ve çok yönlü bir seçim olabilir. Kesinlikle. Bilezikler çeşitli kıyafetleri tamamlayabilir ve herhangi bir görünüme zarafet katabilir. Kişisel tarzınızı ifade etmenizi sağlayan farklı tasarım ve malzemelerde gelirler. Bu doğru. Kolayca karıştırılabilen ve farklı giyim eşyalarıyla eşleştirilebilen aksesuarları takdir ediyorum. Genel görünümümü geliştirmek için harika bir yol. Kesinlikle. Bilezikleri minimalist bir görünüm için tek başına takılabilir veya daha cesur bir ifade için birlikte istiflenebilir. Farklı durumlara ve ruh hallerine uyacak şekilde farklı kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Bileziklerinin çok yönlülüğünü seviyorum. Yaratıcı olmamı ve farklı stilleri denememe izin veriyor. Ayrıca, arkadaşlar ve sevdikleriniz için harika hediyeler de yapabilirler. Bu harika bir fikir. Bilezikler sadece moda değil, aynı zamanda hediye olarak da anlamlıdır. Alıcının kişiliğine veya ilgi alanlarına uyan bir tasarım seçebilirsiniz. Kesinlikle. Tarzlarına uygun bir hediye seçmek için çaba sarf ettiğinizi gösteren düşünceli bir jest. Bunu takdir edeceklerine eminim. Kabul ettiğine sevindim. Bilezikler, herhangi bir kıyafeti yükseltebilecek modaya uygun ve zamansız bir aksesuardır. Koleksiyonunuza birkaç tane eklemeyi düşünmeye değer bence. Ders 29. Y kuşağına ulaşmak ve beslenme. Y kuşağına ulaşmak söz konusu olduğunda, sosyal medyanın ve çevrimiçi platformların etkili olduğunu duydum. Düşüncelerin neler? Bu doğru. Y kuşağı, teknoloji meraklısı oldukları ve çevrimiçi ortamda önemli miktarda zaman geçirmesiyle bilinir. Sosyal medyayı ve çevrimiçi platformları kullanmak, bu demografiyle etkileşim kurmanın mükemmel bir yolu olabilir. Kesinlikle. Bilgilendirici ve görsel olarak çekici içerikler oluşturarak, dikkatlerini çekebilir ve beslenme ve sağlıklı yaşam hakkında değerli bilgiler sunabiliriz. Bu doğru. Çeşitli sosyal medya kanalları aracılığıyla hızlı ve kolay tarifleri, beslenme ipuçlarını ve sağlıkla ilgili makaleleri paylaşabiliriz. Y kuşağının bilgilere rahatça ve rahat bir şekilde erişmelerini sağlar. Instagram, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya platformları geniş bir kitleye ulaşma ve beslenme ve zindelik hakkında etkileşimli tartışmalar oluşturma fırsatı sunar. Kesinlikle. Y kuşağını soru sorarak, anketler yaparak ve hatta canlı soru-cevap oturumlarına ev sahipliği yaparak aktif olarak katılmaya teşvik edebiliriz. Katılımı teşvik etmenin ve bir topluluk duygusu yaratmanın harika bir yoludur. Bu mükemmel bir nokta. Bir toplumu teşvik ederek ve diyaloğu teşvik ederek, beslenme konusunu Y kuşağı için daha ilişkilendirilebilir ve erişilebilir hale getirebiliriz. Kesinlikle. Y kuşağı arasında önemli bir takipçisi olan etkileyicilerden veya çevrimiçi kişiliklerden de yararlanabiliriz. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek için onlarla işbirliği yapmak oldukça etkili olabilir. Bu akıllı bir strateji. Etkileyicilerle çalışmak,
yerleşik kitlelerine erişmemize ve Y kuşağı arasında güvenilirlik kazanmamıza olanak tanır. Bu bir kazan-kazan durumu. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Y kuşağının, takip ettikleri ve ilişki kurdukları etkileyicilerin tavsiyelerine güvenme olasılığı daha yüksektir. Mesajımızı yaymanın ve daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmenin etkili bir yoludur. Sosyal medyayı, çevrimiçi platformları ve etkileyicilerle işbirliklerini birleştirerek, Y kuşağına ulaşmak ve beslenmelerine ve refahlarına öncelik vermeleri için, onlara ilham vermek için güçlü bir strateji oluşturabiliriz.